Bir kere soğuk bir akşamdı. Öncelikle burada bu maçı seyretmeye gelen, iki takımı da desteklemeye gelen taraftarlara, hem kendi taraftarımıza hem Trabzonsporlu taraftarlara teşekkür etmek gerekiyor. Bu akşamki ortamı, maç ortamını güzel bir hale çevirdiler. Bu soğuğa rağmen iki takım arasındaki geçen maça gelince tabii ki Trabzonspor'un hem eksiklerini biliyorduk. Kadro olarak biraz zorlandıklarını, belli mevkilerde bunu biliyorduk. Dün de bunu konuşmuştuk. Fatih Tekke Hoca da bunu konuşmuştu. Bizde de tabii ki Afrika Kupası'na giden oyuncuların eksiklikleri vardı. Ama bu süreçte son bir haftada çalıştığımız oyuncularla birlikte bugün maça çıktık ve bence genel olarak seyir zevki yüksek, pozisyonun çok fazla olduğu. Biz 4-1 kazandık ama rakibimizin de girdiği net pozisyonlar vardı. Onlar da oyunun içerisinde hep olmaya çalıştılar. Bizim için önemli bir galibiyet tabii ki. Yani psikolojik anlamda önemli. Bu tür maçlar tabii ki hazırlanması zor maçlar ama konsantrasyon olarak çok yüksektik, istek olarak çok yüksektik. Ve maçın sonunda finali hak eden takım olarak buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Ben öncelikle tabii ki oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu maçı bu kadar ciddiye aldılar, önemsediler bizle birlikte. Ve finali kazanmak için bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Rakibimizi bekleyeceğiz. Rakibimiz yarın belli olacak. Finalde tekrar Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha koyabilmek için elimizden gelen en maksimum, en yükseğini yapacağız. Sezgin Bey, çok mikrofon geliyor. Tabii hem Fenerbahçe hem Samsunspor iki tane ligin iyi takımı, bu senenin başarılı takımı. Avrupa kupalarında oynayan takımlar. İkisi de kim olursa olsun karşımıza çok güçlü bir takım olacak. Her takımda, onlarda da eksikler var biliyorsunuz. Avrupa ve Afrika Kupası'na giden oyuncular, sakatlık geçiren oyuncular. O yüzden bu süreç her takım için zor ama dediğim gibi yani kim olursa olsun fark etmez. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve o kupayı tekrar müzemize getirmek için oynayacağız. Olimpiyat stadı tabii ki bu mevsimde oynamak daha da zor olacak gibi gözüküyor. Yani yağmuru, fırtınası yani genelde takımlar için zor oluyor. Bu saatten sonra tabii ki değişmeyeceğini bildiğim için çok fazla bir şey de söylemeye gerek yok. O stada adapte olacağız. Taraftarımızı yine bizim yanımızda olmak üzere bekliyoruz. Hep şunu söylüyorum, bu ay bizim için çok önemli, çok değerli bir aydayız. Çünkü hem Süper Kupa finali var, devamında Türkiye Kupası oynayacağız. Üstüne hem lig hem Şampiyonlar Ligi ve belki Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli bir aya girdik. Ve bu ay içerisinde oynayacağımız maçlarda her zaman olduğu gibi taraftarımızı yanımızda olmasını istiyoruz. Olimpiyat stadına da onları buradan davet etmek istiyorum. Onlarla birlikte çok güçlüyüz ve gerçekten birbirimize yine aynı şekilde sarılıp lig sonunda şampiyonluk, Avrupa'da önemli bir başarı ve inşallah Süper Kupa, Türkiye Kupası yani bütün kupalara adayız ve bunu da başarmak için taraftarımızla birlikte hep beraber bir yumak oluşturacağız ve bu sene de çok güçlü bir şekilde bu sezonu tamamlayacağız. Ferhat Bey. Şöyle tabii ki yani iki tane çok önemli santraforumuz var ve özellikle bu dönem Osimhen'in olmadığı dönemde Icardi'nin hem takım kaptanı olarak hem oyuncu olarak sahada en maksimumunu verdiğini, takıma önemli bir katkı sağladığını ve tabii ki hem gol atan hem gol attıran bir oyuncu olarak bence bugün sahadaki önemli değerli oyunculardan biriydi. Bunu son maçlarda Kasımpaşa maçında da göstermişti. Onun performansı oynadıkça tabii yukarıya doğru gidiyor. İki santraforlu oyun tabii ki daha önce de bunu hep söyledim. Yani bu istediğimiz, düşündüğümüz, her zaman oynamaya çalıştığımız ve bunları farklı şekilde kullanabileceğimiz dizilişler tabii ki olabilir. Artık bu ay tabii ki kritik bir ay. Demin de söyledim Şampiyonlar Ligi ile birlikte. Birçok maçımız var. Birçok maçımızda da bu kadar değerli oyuncularımızın hepsini kullanmak istiyoruz. Bence hem orta sahada da bu rotasyonu yapıyoruz. Bugün de bu rotasyonu yaptık. Forvet'te yine diğer mevkilerde bu rotasyonları yapacağız. Önemli olan iyi formda ve oynamaya hazır oyuncuların bizle birlikte olması. Demin
ikinci soruda olduğu gibi Eren belki 45 gün ceza aldı ama bu süreçte hep iyi çalıştı, hep iyi hazırlandı. Bu maçta oynamayı çok istedi, çok bekledi. Özellikle gol atması beni ayrıca sevindirdi. O yüzden ben kendisini tebrik etmek istiyorum. Yani birincisi tabii ki profesyonelliğinden dolayı ve oynamaya aç olması, takıma vereceği katkı, arkadaşlarına her zaman pozitif bir ortam oluşturuyor. O yüzden hem saha içi hem saha dışı Eren bizim için önemli, değerli ve bugün de takıma önemli bir katkı verdi. Devamında da Kazımcan'ın katkısı var. Bu da bence önemli şeylerden biri. Ahmet Kutucu yine girdikten sonra Kazımcan'la çok iyi işler yaptılar. Tabii ki ben oyuncularımıza da profesyonellikleri için, kendilerini hep hazır tuttukları için ayrıca değinmek istedim. Bir değinmek istediğim konu da Berkan Kutlu. Ona tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu da Konyaspor'la anlaştı. Onun için de hayırlı olsun ve bize verdiği emeklerden dolayı Berkan'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu şampiyonluklarda çok büyük payı var. Her zaman, her mevkide bize destek oldu. O yüzden Berkan'ın da yolu açık olsun diliyorum. Arkadaşlar uçağa biraz geç kaldık. O nedenle hepinize çok teşekkür ediyoruz.